Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca emtialara bakalım. Öncelikle gümüşle başlayacağım. Dün ne demiştik? 22.80 üstü hareketler yükselişlerin devamını gösterecek dedik. Bu kırılımı takip ettik. Sonrasında bakın destek olarak da çalıştırıp yükselişine devam ediyor. Yukarıda da 23-23 onu gene önemli olacağını söyledik. Bu kırılım sonrasında bu bölgeyi destek olarak gene çalıştırıp şu an tekrar bir yükseliş sürecindeyiz. Yukarıda da 23.56, 23.77'leri takip ediyor olacağız. Fakat bakın bu sürecin destek bölgeleri çok önemli olacak bizim için. Savaşla birlikte yaşanan bu yükselişin geri dönüşü emin olun çok daha sert olur. O yüzden stop seviyelerimizi mutlaka önceden belirleyerek burada pozisyon almalıyız. Bunun için de ilk olarak 22.37 önemli bir destek bölgemiz. Bunun da altında 22 dolara kadar düşüşler normal karşılanabilir ancak 22 dolar altı hareketler almaya başladığımızda burada beklentilerimizin dışında bir gelişme olduğunu ve satışların derinleşebileceğini düşünmeliyiz. Bakın şunu da göstermek istiyorum. Bu Eylül sonunda başlayan düşüş 23.56'lardan başlayan bu düşüş yaklaşık 3 günde tamamlanmıştı. Sonrasında yatay bir banda girdik. Cuma günü bu bandı kırarak bir gene tepki verdi. Sonrasında pazartesi günü de burada savaşın başladığı bir süreç takip ettik. Ve bakın yaklaşık 9 gün oldu. 9 gündür şu 3 günde verdiğini savaşa rağmen geri alamamış bir gümüş takip ediyoruz. Dolayısıyla burada çok temkinli olmamız gerektiğini lütfen unutmayalım. Bu savaş sürecinde oluşacak iyimser bir havanın çok sert fiyatlanabileceği aklımızda bulunsun. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da yukarıda 1950 önemli bir direncimiz. Geçmişten gelen bakın şu düşüş trendimiz vardı. Bu kırılmış durumda fakat bunun kırıldığının teyidini almamız lazım. Bunun için de 1950 üstünde kalıcı olmalı. Aksi takdirde bu kırılımın bir fake kırılım olarak kalma ihtimali de var. O yüzden 1950 üstü çok kritik olacak. 1950 üstü kapanışlar ancak tekrar 1990 hatta 2000'lere doğru hareketin devamı anlamına gelecek. Aksi takdirde burada da çok sert satışlarla karşılaşabiliriz. 1919 ve 1908 burada kritik destek seviyelerimiz olacak ve 1900'de psikolojik destek seviyemiz. Altındaki kapanışlar burada tekrar satışların sertleştiği bir süreci bize gösterebilir. Tabii burada da gene aynı şeyi söyleyeceğim. Umarım bu acılı süreç son bulur ve hepimiz altın ve gümüşü açığa satış yaparak kazanmaya devam ederiz. Buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak altın gümüş rasyosunda da 84.37'yi takip ediyorduk. Bunun kırılımını gördük ve bakın direnç olarak da çalıştırıp tekrar satışa döndü. Şimdi de aşağıda 83.10 82.60 bölgesi önemli olacak. 82.66 kapanışlar gümüşün güçlenerek yükselişe başladığı ve arkasından da altının takip edeceği bir süreci bize gösteriyor olacak. Yani burada 82-66 kapanışlar altın ve gümüşte güçlü yükselişleri gösteriyor olacak. Buradan platine geçecek olursak platinde de 900 dolar üstü hareketler önemli olacak dedik. Şu an için bu bölgeyi destek olarak çalıştırmaya çalışıyor. Burada da kritik olan destek bölgemiz 888'den geçmekte. Altına inmediği sürece burada da yönün yukarı olduğunu söyleyeceğiz. Bir ara direnç bölgesi olarak 910-913 var yukarıda. Şu son düşüşün %78.6'sının geçtiği bölge. Bu bölgede kırılacak olursa 926-930'lara doğru burada yükselişler devam edecektir. Ancak tekrarlıyorum 888 aşağıda çok kritik bir destek bölgesi. Buradan paladyuma geçecek olursak dünkü analize gelen bir yorum vardı. Paladyumdan anlamıyorsun, kısa kesmişsin gibisinden. Arkadaşlar paladyumu ben uzun zamandır bahsediyorum. 2011 yılında paladyum 860 dolarda zirve yaparken gümüşün 49 dolarlarda zirve yaptığını gördük. Sonrasında gümüş 49 dolardan 23 dolarlara düşerken paladyumun 3000 dolarlara kadar yükseldiği bir süreç görüldü ve şu anda da 1135'leri fiyatlıyor. Dolayısıyla paladyum halen daha pahalı. Ki ben bu analizi yaklaşık 1700-1800 dolarlardayken 1600 dolar düşüşü sırasında yapmıştım. O zamanlar 2000 dolar, 3000 dolar beklentisi olanlar vardı. Bunun çok zor olduğunu
olduğunu, paladyumun pahalı olduğunu defalarca anlatmaya çalıştım ve geldiğimiz durumda ortada 1185 ve 1200 psikolojik direnci var yukarıda. Bunlar geçilmediği sürece yükselişten bahsedemeyeceğiz ve aşağıda önemli desteği de 1090. Bu bandın kırılımına göre de paladyumda yön netleşecektir. Buradan Brent petrole geçecek olursak, Brent petrolde de 90 dolar üstü ve 92 dolarlardan bahsetmiştik. Bu kırılım sürecini takip ediyoruz. Yukarıda bakın %78.6 seviyesinin geçtiği bölge 92.80-92.58 bugün için direnç olarak çalışmış durumda. Burada 93 dolar üstü hareketler tekrar yukarıda 95.30'lara kadar yükselişlerin devamı anlamına gelir. 95.30'ların kırılması da o bahsettiğimiz uzun zamandır 102-106 dolar hedefini gündeme getirebilir. Ancak açıkçası burada dünyadaki bu enflasyon probleminden dolayı Brent petrolünde çok fazla yukarılara gitmesi istenmiyor. O nedenle de Brent petrolde de temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum ve aşağıda 88 dolar, 89 dolar altı kapanışların sıkıntılı bir süreci gene başlatabileceğini düşünüyorum. Evet, emtialardan da kısaca bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.